Herkese merhabalar. Bir önceki videoda terapi sürecimden bahsetmiştim ve EMDR yöntemini detaylı olarak anlatmamıştım. Bu videoda size EMDR tecrübemi aktaracağım. Eğer izlemediyseniz lütfen önce bir önceki videomu izleyin. Yani terapi ile ilgili videomu izleyin. İlgili videonun linkini de açıklama kısmına bırakacağım. EMDR yani EMDR teknik detayına nasıl bulunmuş, neden kullanılıyor, ne için kullanılıyor bunlara girmek istemiyorum. Ben sadece size deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Bu bilgiler her yerde var ancak olumsuz bir deneyim ben gördüğümü hatırlamıyorum. Yaklaşık 3 sene terapi aldığımdan bahsetmiştim. Bunun bir kısmı da EMDR uygulamasıyla geçti. Bu uygulamaya nasıl başlamaya karar verdik? Ben bir gün içimde bir his tarif etmiştim ve terapist bunun detayını bana sordu. İçimdeki sıkıntı benzeri şeyin neye benzediğini, nerede olduğunu, nasıl bir şekli olduğunu, nasıl bir rengi olduğunu sordu ve vurduğum zaman nasıl bir ses çıkardığını bana sordu. Ben de bu hisleri tarif ettim. Bunun üzerine EMDR yapabileceğini söyledi. Ben tabii ki terapistimi çok sevdiğim için, ona güvendiğim için bu yöntemi kesinlikle araştırmadım. Neyse bir sonraki seansta biz EMDR'ye başladık. Terapist yanıma oturdu. Benden gözlerimi kapatmamı istedi. Bir önceki seansta tarif ettiğim o içimdeki sıkıntı veren şekle odaklanmamı istedi. Bir yandan da iki dizime birden elindeki uzun kalem benzeri çubuklarla belirli sayılarda vurmaya başladı hafif bir şekilde. Canınızı yakan bir işlem değil. Uygulama bu şekilde tamamen. Bundan farklı bir uygulama şekli bende yapılmadı. Arkadaşlar biz başladık o gün ve ben ilk uygulamada çocukluğuma yönelik bir anıya gitmiştim ama bu tamamen sizin ilk başta yaptığınız bir şey değil arkadaşlar. Bu terapistin beni yönlendirmesiyle gittiğim bir şey aslında. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü aralarda sürekli rapor veriyorsunuz ve bu verdiğiniz raporlara istinaden tanımlayamadığınız hisleri tanımlıyor, duyguları tanımlıyor, daha fazlasını düşünmeye iterek yönlendiriyor. Ben de çocukluğumla ilgili bir anımı hatırladım. Ben yüzme bilmiyordum. Bir gün ilkokul gezisi yapmıştık biz. Ben havuzda merdivende duruyorken arkadaşım da geldi. Beni itti bilmeden ve gitti diğer tarafa doğru. Ben de o anda bir boğulma tehlikesi geçirdim ama yüzdüm yani. Kenara yüzdüm ve çıktım. Hatta aklımdan geçenleri dahi şu anda bile hatırlıyorum. Yüzmek zorundayım şu an. Bağıramıyorum. Kimse beni duymayacak. Şu anda bir şekilde oraya yüzeceksin demiştim kendi kendime ve yüzmüştüm. Sonrasında kimseye bir şeyden bahsetmedim. Çünkü ailem kolluk vermiş, bunu tak demiş ama bakıyorum herkes yüzme biliyor. Ben o zamanlar takmamıştım arkadaşlar. Çocuk haklı işte. Neyse ben kıyıya çıktım. Kimseye bahsetmedim. Aileme dahi bundan bahsetmedim. Benim de aklıma böyle bir anım geldi. Bu anıda benim nasıl göründüğümü bana sordu. Ne hissettiğimi bana sordu. Gidip kendi çocukluğumun yanına konuşup ona sarılmamı ve bunun gibi şeyleri söyledi. Her şeyin yolunda olduğunu, yanında olduğumu, korkmaması gerektiğini söyledim ve ona sarıldım. Halbuki tabii ki de korkabilir. Bunda bir anormallik yok. Neyse bu anıları bir sandık olduğunu ve o sandığın içine koyduğumu hayal etmemi söyledi. Ben aynen bu şekilde zihnimde uyguladım arkadaşlar. Ne diyorsa yaptım. Bu bizim ilk uygulamamızdı. Normalde fiziksel belirtileri söylemek istemiyorum ama sadece bir tanesini söyleyeceğim. Olayı size anlatabilmek için. Ben o günden sonra bir sonraki terapiye kadar sanki ben gerçekten o havuzda tekrar boğuluyorum. Bir hafta ben böyle gezdim arkadaşlar. Tamam benim fiziksel belirtilerim, bundan başka şikayetlerim elbette ki oluyordu. Ama özellikle bu kadar sık olmasının, bu kadar neredeyse her gün olmasının sorumlusu kesinlikle EMDR'dir. Benim duyarlılığım arttı. Çünkü üzerini kapattığım, sorun bile etmediğim, o anda geçip gittiğim, önemsemediğim mevzuları önemser hale geliyorum. Vücut kendini kasıyor ister istemez. Kendini kasma olayı farkında olarak yaptığımız bir şey değil. Ben artık bir sonraki hafta ağlayarak gittim. Bir sonra tekrar bir uygulama yaptık. O uygulamadan sonra bir süre daha rahatladım ve yine tekrar başka şikayetler olmaya başladı bu sefer de. Ben en şiddetli atağımı bu uygulamalardan sonra yaşadım arkadaşlar. Bunların hepsi tesadüf olamaz. Aklınıza gelecek şeyler elbette ki geçmişle ilgili olacak. Gelecekle ilgili bir şey düşünecek haliniz yok, zaten yaşanmadı. Bütün duygular bizi korumak için vardır. Bir tehlike varsa o anda korkmazsanız harekete geçmezsiniz arkadaşlar. O nedenle korku da gereklidir, kaygı da gereklidir ve bunların sevinçten, neşeden hiçbir farkı yoktur. Hepsi duygudur. En başından bu sürece girmemek çok daha mantıklı. Çünkü geçmişe dönmenizi ve aslında ilgilenmediğiniz, önemsemediğiniz bir olayı önemli hale getirmenizi sağlıyor ve orada bir kaygı ve korku koşullanması yaratıyor arkadaşlar. Zaten kaygı ve korku, endişe gibi duygular yanlış algılandığında ve belirli bir eşiği geçtiğinde fiziksel belirti üretiyor. Bu çok normal. Benim yaşadığım durum aslında bu
buydu. Ben bunları tabii ki sonradan hep İzzet Gül'ün videolarını izleyerek demek ki bende de bu şekilde oldu kanısına vararak anladım. İlk başta anlamlandıramıyordum, yani neden bu şikayetlerim oluyor bilmiyordum. Sebepsiz yaprak bile kıpırdamaz. Herkesin yaşadığı belli sorunlar vardır geçmişte. Çok zorluklar yaşamış kimseler olabilir. Kişi konuşmak istiyordur, bunlar farklıdır ama EMDR gibi yöntemlere kendinizi bence teslim etmeyin. Terapi aldığınız kişi yapıcı mı yoksa yıkıcı mı? Buna dikkat edin arkadaşlar. Kimsenin sizi geçmiş anılarınıza, ailenize düşman etmesine, onların tanımladığı gibi travmalarınıza, bunları gözünüzün içine sokmasına, bunları size tekrar tekrar hatırlatmasına izin vermeyin. Çünkü olay bizim algılama biçimimiz. Algılama biçiminiz değişmedikçe bu olaylar düzelmeyecek ve bunun sonu olmayacak. Çünkü herkesin yaşamında belirli olumsuz yaşantılar vardır. Benim gittiğim kişi uzman klinik psikolog ve beni tamamen duyarlı hale getirmekten başka bana ne öğretti? Hiçbir şey arkadaşlar. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sevgiler.